Merhaba. Bugün size yeni ikili kupa presimizi tanıtacağım. Ardından da bu pres yardımıyla kolay bir şekilde renkli veya beyaz bardaklara nasıl metalik baskı yapacağınızı veya renkli, beyaz dahil renkli baskı yapacağınızı anlatacağım. Tanıtıma ilk önce presimizden başlayalım. Yeni ikili kupa presimizle ayrı ayrı basınç, ısı ve zaman ayarı yaparak aynı anda iki farklı kupaya, iki farklı ürünle baskı yapmanız mümkün. Arkada ana bir elektrik şarteri var. Çok kolay kullanılan LED ekranlı bir arayüzü mevcut. Ayarları hep orta tuşla yapıyorsunuz. Bir kere bastığınızda sağ tarafın ısısı, ikinci bastığınızda sağ tarafın saniyesi, üçüncü bastığınızda sol tarafın ısısı ve dördüncü bastığınızda sol tarafın saniyesi ayarlanıyor. Bir daha bastığınızda ayarlar kaydoluyor. Bir güzel özelliği de diğer preslerde olmayan sayacı başlatmadan önce preheat dediğimiz bir ön ısı ayarı olması. Buna basılı tutarak o ayara ulaşıyorsunuz. 5 saniye basılı tuttuğunuzda yanıp sönen ayar ön ısı ayarı. Ne işe yarıyor derseniz, mesela metalik baskı yaparken bu preste 150 derecede 180 saniye basıyoruz. Ama soğuk kupayı koyup kapattığınızda önden ayarladığınız ısı hızlıca düşüyor. Dolayısıyla 180 saniyeyi istediğiniz ısıda geçirmemiş oluyorsunuz. Biz mesela önden 150 yerine 165 saniye ön ısı ayarlıyoruz. Kapattığımızda ani düştüğünde ısı 165'ten mesela 145'e düşüyor. Birazdan denerken göreceğiz. Sonra 150 saniyeye tekrar çıkması çok az bir vakit alıyor. Dolayısıyla daha ince ayar yapabiliyorsunuz. Daha güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. İkisinin de ısıtması ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabiliyor. Zamanlamalar da keza öyle. Şimdi isterseniz kupa yapmaya başlayalım. Metalik baskıyla başlayalım. Alalım bir lacivert, bir kırmızı kupa alalım. Bütün takımlara sevgimiz, saygımız sonsuz. Sadece örnek yapmak için yapıyoruz. Kendi takımının kupası yapılmamış arkadaşlar lütfen bize alınmasın. Lacivert'te bir Fenerbahçe yapalım, kırmızıda bir Galatasaray logosu yapalım. Ben önceden metalik altın rengine çıktılarımızı hazırladım. Sadece lazer yazıcıyla siyah çıktı aldım. Kısmımızı alalım. Basmak istediğimiz ebatlarda kesiyoruz. Sadece siyah tonerin olduğu yer aktarılacağı için etrafını ne boyda kestiğinizin hiçbir önemi yok. Yapmışken arkasına da çok güzel bir Atatürk portremiz ve imzamız var. Arka tarafına da onu koyalım. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Isıya dayanıklı bandımızı alıyoruz. Tabii ki önceden temiz olması gerekiyor. Beraber ayarlayabilmemiz için ben ısı ayarlarını birazcık değiştirdim. Daha önce bahsettiğim üzere 5 saniye basılı tutarak ön ısı ayarını yapacağız. 165 derece ön ısı ayarlayalım. Ön ısımız tamam. Şimdi normal ısımıza geldik. Bunu 150 dereceye düşürüyorum. Saniyemiz 180 derece. Bu ayarımız güzel. Sol tarafı açtık. Şu anda sol taraf ısınmaya başlıyor. Ben o sırada sağ tarafı da ayarlayayım tekrar. Ön ısımızı 165 derece yapıyorum. Normal ısımızı 150 derece yapıyorum. Saniyemiz 180 saniyede doğru. Sol tarafı da açalım. İkisi de ısınırken diğer kırmızı kupamıza da Galatasaray logomuzu koyalım. Hatta isterseniz Galatasaray bardağımızın arkasına bir de
deminki gördüğünüz kalpli görselden ekleyelim. Renkli kupalara renkli baskı yapmak için biraz daha ekipmana ihtiyacınız var. Bir beyaz tonerli yazıcı renkli kupa baskısında mecburi. Öbür türlü renkleri doğru alamıyorsunuz. Beyazı hiç basamıyorsunuz. Önceden beyaz tonerle Shockline'ın Polar New sert zemin kağıdına bastığım kalp görselini de arka tarafına ekledim. Ön tarafında Forever Multitrans metalik transfer kağıdımız var. Şu anda ötüyor. Sol taraftaki haznemiz hazır. 165 derece ön sıcaklığa ulaştı. Kupamızı yerleştiriyoruz. Ben önceden basıncını ayarladım. Zamanlamayı başlattık. Basınç ayarını şurayı çevirerek arttırıp azaltabiliyorsunuz. Sol tarafımız da hazır. Galatasaray kupamızı da oraya koyalım. Biraz daha ortalarsak basınç için daha sağlıklı olur. Onun da sayacını başlattık. Gördüğünüz üzere soldaki ısımız 135 derecelere indi bile. Bunun nedeni kupanın soğuk olması ve pres yüzeyindeki ısıyı emmesi. O yüzden biraz daha yüksek ısıdan başlattık ki çok fazla düşmesin, kısa zamanda istediğimiz dereceye ulaşabilsin diye. Sol taraftaki kupamız hazır. Ötmesini engellemek için sayacını durduruyoruz. Soğutmak için suya batırıyoruz. Hatta sırf soğutmak için değil, kağıdın ıslanıp yumuşaması da soymakta etkili oluyor. 3 saniye sonra sağ taraftaki kupamız da hazır olacak. Onu da çıkarıp yine suya batırıyoruz. Biraz soğuyup kağıtların yumuşamasını beklemeye başlıyoruz. Kağıtlarımızın yeterince soğuyup yeterince ıslanmış olması gerek. Yavaş yavaş bantları açarak başlıyoruz. Havaya değil, her zamanki gibi 180 derece çekecek şekilde Atatürk görselimiz hazır. Diğer taraftan da Fenerbahçe görselimizi alalım. İlk kupamız hazır. Kurulayalım. Dikkat etmemiz gereken bir nokta, ortalamamız gerekiyor. Çok üste veya çok alta gelirsek buralarda hem kupadan hem presten kaynaklı uç noktalarda kopmalar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla mesela 7,5-8 santimlik bir kupada 6 santim baskı yapıp ortalamanızı tavsiye ederiz. Kupamız hazır. Diğer kupamızı da soymaya başlayalım. Multitrans metalik çok kolay bir kağıt. Zaten herhangi bir yazıcıyla yapabiliyorsunuz. Sadece siyah basıyorsunuz. Soymasında da hiçbir sıkıntı yok. Galatasaray yazısı eskitilmiş desen olduğu için kopukluklar var. Görselden, kağıttan zannetmeyin. Diğer tarafta yaptığımız beyaz tonerli baskıda Polar New'un tek bir dezavantajı var. Baskıdan çıktığında şeffaf yerlerde hafif lekeler çıkabiliyor. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Maalesef ikinci bir işlem gerektiriyor. Yapmanız gereken o hafif şeffaf lekelerin olduğu yerleri temizlik alkolüyle kısa bir süre ovuşturmak. Bu işlemi yaptığınızda o izler de geçiyor. Bu malzemede kullanılan polietilenin ısıda biraz leke bırakmasından kaynaklanıyor. Temizlik alkolümüzü alıyoruz.
hafif ovuşturarak şeffaf yerlerin üzerinden geçtiğinizde bahsettiğim izlerden kurtulmuş oluyorsunuz. En azından 3 büyüklerin üçüne de bir kupa yapabilmek adına beklerken ben bir tane daha hazırladım. Bir de çarşı görselimiz var. Yine aynı şekilde. Bugün sizlere yeni ikili kupa presimizi, metalik baskılar için multitrans metalik transfer kağıdımızı ve renkli kupalara beyaz dahil renkli basmak için Shockline'ın Polar Nude transfer kağıdını tanıttık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yenilikler için lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videomuzda da yeni düz baskı presimizi tanıtacağız. Her şey için çok teşekkürler. İyi akşamlar.